Arkadaşlar şimdi kafamızı şekillendireceğiz. Part 3'teyiz şu anda. Bütün her şeyi hazırladık. Bitmek üzere zaten. Şöyle ipime şu tonlarda bir ip geçirdim. Buna yakın bir renk. Yani elinizdeki ördüğünüz ipe ne kadar yakın olursa rengi o kadar iyi olacaktır. Şimdi şöyle ortadan, şu aşağıdan bakın ortadan. Sihirli halkamı yaptığım yer var ya, orası arkadaşlar. Oradan batıyorum. Nereden çıkacağım biliyor musunuz? 1, 2, 3 ve 4. 4 tane arttırma yapmıştık şurada. Zaten belli oluyor. Çiftli batılmış şekildeler. Bunun tam ortasından şuradan çıkacağım arkadaşlar. Hatta aynen ortasından çıkalım. Şu ikisinin ortasından çıkmaya çalışacağım ben şimdi. İkincinin bitişi, üçüncünün başlangıcı gibi düşünün. Şu şekilde çıktım. Buradan ipimi geçiriyorum. İpimi birazcık uzun bırakacağım orada. Şimdi buradan tam bir tane karelik, yani şu iki tepe noktası bakın ikisinin de. Oradan batıyorum ve tekrardan aşağıdan orta kısımdan bir yerlerden çıkartıyorum. Şöyle aşağıdan sil halkaya olabildiğince yakın bir yerden çıkarttım arkadaşlar. Şimdi biraz ipimi uzun aldım ben. Şimdi bakın şunu da tutalım. Kaymasın. Şöyle sıkıştırıyoruz. İkisini birlikte çekiyorum. Bakın şöyle bir çukurluk oluşturmaya çalışıyorum burada. Şimdi bu dursun arkadaşlar. Şimdi buradan bir daha batacağız. Aynı yerden batıyorum. Tekrardan bakın neredeydi? Şu ikincinin tepesinden ilk çıktığım yer var ya. Oradan çıkıyorum. Sayılarını unutmayın bak. Bir defa yaptık. Şu ipimizi de düzeltelim. Tekrardan aynı yerden, şuradan üçüncüden, bu sefer de üçüncünün tepesinden batıp aynı yerden çıkmaya çalışıyorum. Çıktım. Şimdi bunu da buraya sabitliyorum. Bakın şimdi çektiğimde daha rahat geliyor, bakın şu şekilde. Bunu burada bağlayacağım. Bir tur bağlayacağım arkadaşlar. Sağlam olsun istiyorum çünkü. İkinciyi de atıyorum. 2 tane düğüm attım ve bırakacağım 2 düğümde. Tamamdır. Şimdi yan kısımlarına geçiyoruz. Onları da sabitleyeceğiz. Aynı yerden ya da yakınından bir yerden battım. Şu yukarıdaki ilk yaptığımız var ya, ona batıyorum şimdi. Bunun hemen olduğu sıranın yanına batacağım elimden geldiğince. Aynen. Bakın şöyle gözüküyor. Battım. Onu da hemen sıkıştırıyorum aşağıya doğru. Bir tane batıyorum buna. Elimle de çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. Aynı yerden batıp tekrardan çıkartıyorum. Sabitlensin. Çektim burada da. Şimdi buradan batarak ilerleyeceğim. Şuradan hizadan gelip şunun ortasına kadar bu şekilde batacağım. Bir tane ilerliyorum. Bir tık sıkıyorum giderken de. Aynı yerden battım. Şuradan çıkalım. Çizgiyi bozmuyorum arkadaşlar burada. Bu şekilde ilerletmeye çalışacağım. Bakın. Şu arttırma yaptığım kısımlar bitti. Şimdi sonuncusundayım. Burada hemen her ilmeğin başına battım. Buradan battıysam şuradan çıkıyorum. Buna batıyorum. Buradan çıkıyorum. Buna batıyorum. Buradan çıkıyorum. Buna batıyorum. Bu şekilde şuraya kadar geliyoruz. Burada batıp tekrar buna batıyoruz. Burada 2 defa batıyoruz. Burada da bir defa batıyoruz. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek dikişimiz. Yanak şekillendirme. Şimdi buradan battım. Şuradan çıkartıyorum. Ortalama aynı yere çıkartmaya özen gösteriyorum şurada. Yakın yani, anladınız mı çıktığım yerler. Bunları birazcık çekerek ilerliyorum bu arada. Yine şuradan batalım. Bunu bir çekelim. Buradan batalım. Onun battığımız kısmından çıkalım. Her zaman battığımız yerden çıkarak ilerleyeceğiz. Sıra sonuna kadar.
Çekerek ilerliyorum. Elimle de şekil veriyorum. Çok aşırı da çekmeyin. Güzel durmaz. Evet, yine orta kısmına geldik yanağımızın. Şimdi oraya çift batacağız. Hepsine tek yapıyoruz. Sadece şu 2 ve 3.'yü yaparken, ikinci ve 3. arttırmamızı yaparken çift batıyoruz arkadaşlar. Çekiştirdim. Şimdi buraya 2 defa yapacağım aynı işlemi. Sıktım güzelce. Tekrardan çıkartıyorum orada. Üçüncüye batıyorum tekrar. Ve sıkıştırıyorum. Şimdi aynı yere batıp yanına da çıktığımızda yanakların yan kısımlarını konuşamadım. Yan kısımlarını şekillendirmeye geçeceğiz sonra. Sonra da dikişlerimizi yapıp oyuncağımızı bitireceğiz inşallah. Tamamdır. Yanak şekillendirmemiz hazır. Bence çok güzel oldu. Yanak şekillendirmesi. Çok iyi duruyor. Şimdi yanağın bakın şu bitiş kısmı var ya, şu kısmına bomba vereceğim. Yanakların şu yan kısımlarına vereceğim. İnşallah ipim yeter. Şimdi şuradan batıyorum tekrar. Önce şu yanaktan başlayacağım. Bu taraf yakın olduğu için. Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Şu 4 adet arttırma yaptığımız kısım var ya yanağın. Şöyle göstereyim. Bunun bitişinden yapıyorum. Bir çizgi şeklinde yapacağım. Bitiş kısmından yapıyorum arkadaşlar. Şu bitişinin bunun bir altına çıkacağım. Hiza olarak. Şuradan alabilirim hatta ya. Tam aynı hizasına çıktım. Hemen yanındakindeyim.
Bunu buradan çaprazlayarak şu şekildeymiş gibi bir yanak dolgusu vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Şimdi bu işlemi de şöyle yapıyorum. Şuraya batacağım. Hemen bir altının yanına batıyorum. Ve tekrardan şuradan çıkartıyorum. Böyle bunu sıkıştırdım. Tekrardan buraya batıyorum. Bu ilk son çıktığım yer var ya. Oraya geliyorum. Gidemedim. Geldik. Şimdi şöyle hafif şu tarafına batıyorum, yanına. Çapraz kayarmış gibi arkadaşlar, böyle düşünebilirsiniz. Çıktım, birazcık sıkıştırdım. İpim çıktı. İpim yetmeyecek büyük ihtimalle, diğerine yeni ip takacağım. Bunu da göstereceğim size. Takamadım ya. Tamamdır. Şimdi tekrardan aynı yere batıyorum. Son battığım yerden çıkacağım. Çıktım. Küçük iğneye geçeceğim arkadaşlar ben şimdi. O biraz uzun geldiği için ipin uzunluğuyla orantılı değil, yetmiyor o yüzden. Şimdi tekrardan bakın şu kısımdan çaprazlayarak ilerliyorum ve buradan çıkartıp sıkıştırıyorum. Şöyle bir görüntü oldu. Tekrardan aynı işlemi yapacağım. Son çıktığım kısımdan çıkacağım. Battığım kısımdan çıktım. Şöyle bir görüntü benim için yeterli oldu. Şimdi bunu aşağı indireceğim artık. Alt kısma indireceğim. Şuradan çıkartabilirim ya. Diğerini de buradan takıp bağlarız. Tamamdır. Şimdi yeni ip keseceğim. Diğer yana da aynı işlemi yapacağız ve sonra bağlayıp iplerimizi saklayacağız. Şu ip yeterli olacaktır. İğnemizi alalım. İğnenin ucu da çok dar. Tamamdır arkadaşlar, geçirdim. Şimdi bu sefer şu kısımdan çıkartacağım. Şuradan batıyorum. Bakın yine aynı işlemi yapıyorum. Kaç taneymiş? 1, şurası 1, 2, 3. Şurasıymış 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. Şu dördün bitişinin hemen şu kısmına bakın. Şu kısmına çıkartacağım. Şuradan batıyorum. Rastgele batıyorum. Bu arada altta kalması yeterlidir. Biraz şuradan şöyle çıkartıyorum. İpimi de uzun bıraktım. Şimdi buradan hafif çaprazlayarak batacağım. Şu kısma batıyorum. Ve şöyle çıkartıyorum burada. Bunu sıkıştıracağım. Buradaki battığım kısmı tutup çekiyorum arkadaşlar şöyle. Şimdi tekrar aynı yerden batıyorum ve bu son battığım kısımdan çıkartıyorum. Şuradan. Şimdi çektim. Şimdi buradan aşağıya iniyorum. Ve şuraya batıyorum. Şurası iyidir. Bunların hepsini rastgele yapıyorum arkadaşlar. Siz de gözünüze düzgün gelen kısımdan yapabilirsiniz. Şöyle hafif çaprazlama gideceğim. Şuradan tekrar batalım. Aynı yerden çıkalım. Tekrardan batıyorum. Sıkıştırdım. Şöyle göz kararı ilerliyorum arkadaşlar. Buna da batalım. Ve şunun yanından çıkmaya çalışıyorum şimdi. Şu boşta kalan kısım vardı ya, diğerinin. O ikisini bağlayacağım çünkü. Kaymasın ipler diye. Saklayacağım sonra da. Sonra da bitiyor zaten şekillendirme. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ipimizi bir bağlayalım.
2 tane bağladım. Şimdi rastgele çıkacağım buradan. Çıkarttım. Biraz çekip kesiyorum. Bununla da bunu bağlayalım. Bunları da saklayalım arkadaşlar. Aynı işlemi yapacağız. Saklayıp gelelim. Şöyle ben gözün birine diktim arkadaşlar. Kirpik detayını da verdim. Hatta gözü biraz daha yukarıya bile dikebilirmişim. Neyse. Şimdi tam şöyle şurada 3 adet sık iğne kalacak şekilde hizalıyorum ben gözümü. 3 tane kalacak ve tam şu çizginin üzerine gelecek. Bu şekilde sabitleyelim bunu. Şimdi dikişe başlayacağız. Bunu dikelim, sonra gözlerin devamını yapalım. Şuradan dibinden batıyorum arkadaşlar. Battık. Şuradaki uç kısımlar vardı. Kesik ipler. Onları da altına sakladık. Bu şekilde. Şimdi şuradan bakın şunun uç kısmına batıyorum sadece şuraya. Azar azar batarak ilerleyeceğim. Şurada 3 tane sık iğne bırakmaya özen gösteriyorum. Şu kısmında. Şurası 3 sık iğne kalacak arkadaşlar. Ona göre dikişimizi yapacağız. Şuradan da çıkalım. Şimdi üst kısma geçtim. Bunda da aynı işlemi tekrarlayacağım. Böyle yavaş yavaş dikerek elimle de hizalayarak mümkün olduğunca düzgün bir şekilde dikmeye çalışıyorum arkadaşlar. Boşluklu bir şekilde dikiyorum. Bitti arkadaşlar. Şimdi şu alt kısmında da bir tane düğüm yapacağım. Şimdi diğerinde bu ipi kesmeden direkt buradan çıktım ben. Nasıl yaptığımı onu da göstereyim size de. Onunla şuradan tekrar gireceğim. Bakın şuradaki boşluğu kapatmamışız. Onu düzeltmek istiyorum. Bir dakika. Şunu. İkisini birlikte alacağım. Tamam. Şimdi buradan battım arkadaşlar ona da. Hemen şuradan şöyle göz kararı olarak batıyorum. Şu yanda bir tane bıraktım. Şu kısımdan batıp 1 2 dedim ve şuradan çıktım. Şöyle. Buraya batmış oldum. Sonra buradan tekrar geldim. Bunun da şu iç kısımlarına batarak yaptım bu işlemi. Şu siyah yerleri de aldım içine batarak. Sonra tekrar buradan battım.
Ve şu yandan, aynı bunun gibi yandan şöyle bir sık iğne olacak şekilde çıktım. Sonra tekrar bu çıktığım yerden de döndüm geriye. Bakın şurası 1 2. 2 tane bıraktım. 1 2 2 tane bıraktım ve şuraya battım arkadaşlar. Buraya battıktan sonra, hatta şuraya batarsanız daha iyi olur. Bu şekilde şöyle bir yay yaptım kendime. Şunun bitişinin bir sıra yanına doğru oluyor artık. Bitişinin bir tane yanına. Mesela şurada bittiyse bunun yanına, yani şuraya batıp tekrar buraya çıkacağım arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bundan devam edeceğim. Bunu buraya battım. Siz de bir ilkini yapın bu şekilde. Sonra bununla devam edin. Buradan çıkacağım arkadaşlar şimdi. İlk önce kirpikleri devam edelim. Kaçıncı? Şu en altından batacağım. Şurası bence. Dakika. Şu uzun olan kirpiği yapacağım. Dediğim gibi bir tane yanı, yani şu nokta yeterli olacaktır benim için diye düşünüyorum ben. Şuradan çıkacağım. Bakın şu siyahlık var ya. Siyahlığı da alarak çıkartıyorum. Şurayı. Bu şekilde. Bunu da biraz geriye doğru alıyorum. Yay şeklinde durmasını istiyorum. Şimdi bunu ipi muhtemelen yetmeyecek sanırım. Şuradan çıkartacağım. 2 tane yapacağım. Ve şuradaki kısma geliyorum. Bakın bir tane sık iğne bırakmışım. Şurada da yine bir tane sık iğne bırakıyorum. Ve bir sık iğnenin bitişine batıyorum arkadaşlar. Şu kısım oluyor. Battım. Şimdi buradan bunu biraz uzatıyorum. Sıkıştırdım. Şimdi bunu bakın çapraz bir şekilde şuraya batıyorum. 1 2. 2 yanından çıkacağım. Battığım kısım şurasıydı. 1 2 2 yanı şurası arkadaşlar. Tam hizasının çıkacağım yerin hizasının iki yanı. Yani şuradan 1 2 şu kısım arkadaşlar. Buradan çıkarttım. Bunu da birazcık gevşettim. Bu şekilde durdu. Şurayı çapraz yapacaktık. Onu unutmuşum. Pardon. Göz kısmını diğer iple mi yapsam ya? Bu ip çok kısa. Bu ip de kısa. Biraz uzun kesin arkadaşlar bu ipleri ya. Ben çok kısa kesmişim. Takamıyorum da şimdi. Baktım arkadaşlar. 1 2 yapıyoruz. Şuradan çıkacaktım. Yanlış yerden çıkmışım. Şimdi tekrardan bunu takacağım ve bir yanından şuradan da bunu çıkartacağım şimdi. Çapraz gözükmesi gerekiyor ya. Şuradan. Tamamdır. Tekrardan bunu da buraya batıp şu 1 2 ikincisinden çıkartıyorum. Çıkmasın. Şöyle bir kontrol edin arkadaşlar yaparken. Bunu şuraya gelecek. Şöyle eşit mi değil mi bir bakın. Benim eşit gözüküyor. Ama ipim yetmeyecek sanırım. Aşağıya çıkarmaya çalışacağım bu ipi. Bence yetmez o yüzden. Şöyle şu yana çıkartıyorum arkadaşlar. Yakın bir yere çıkartacağım. Ki burada bağlayabileyim ben bu ipi. Şu şekilde. Kaşlarım da hazır. Bence gayet hoş duruyor. Bir şuradan bile takılabilirdi aslında ama. Neyse. Şimdi bunu artık bu ipi çıkarttığım kısımdan çıkartacağım. Bu ikisini burada bağlayacağım arkadaşlar. Uzun iple bağlayacağım bunu bir şekilde. İlkini çok aşırı sıkmıyorum. Çünkü bunu çok sıkmış olurum bu sefer. İkinciyi sıkabilirsiniz. Bu şekilde bağladım. Şimdi bu iplerimi saklayacağım. Tam dibinden batıyorum. Arkada bir yerden çıkartıp çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve kesiyorum. Bunu da içeriye doğru kaktıracağım. Gözükmeyecektir zaten.
Şimdi burnumuzu dikelim. Gözler hazır. Burnumuza doldurma işlemi yapacağız. Bak, burnumuzu da şu hizanın tam üzerine dikiyoruz. Şu şekilde duracak. Ve şurada bakın yanak kısmında birden biraz daha az boşluk kalacak şöyle. Neredeyse bitişikmiş gibi olması gerekiyor. Ona göre dolduracağız içine. Şimdi burnumuzu dikelim. Şu üst kısmı da şu hizayı geçmeyecek arkadaşlar. Şu çene hizasını yanak gibi bıraktığımız kısım var ya, o hizayı geçmeyecek. Dikme işlemi plastik iğneyle yapın. İki kadife ip birbirine dikildiği zaman sıkıntı yaratıyor çünkü. Şu aşağıdan alıyorum. Bu şekilde etrafını döneceğim, hepsini dikeceğim. Şöyle iki kısmını da aldım. Böyle alarak dikerek ilerleyeceğim buradan. Bakın yanak kısmı yaptığımız yerin tam bitişinden dikiyorum arkadaşlar, şuradan. Boşluk bırakmadım oraya. Şimdi şu gözün hemen altına geldim. Bakın oraya da batıyorum. Şimdi bu göz hizasını geçmeyecek şekilde dikeceğim. Zaten içini dolduracağız. Bakın şu göz hizasını geçmiyor. Gözün bitişinin hizası. Şimdi dolduracağız arkadaşlar. Zaten çok bir şey koymayacağız. Hemen az bir şey el yapımı alıyorum. Şuradan iç kısmı. Şu açıklıktan ilerleteceğim. Çok az daha. Bu yeterli arkadaşlar. Diktikten sonra da düzelteceğiz zaten. Şimdi dikişimize devam edelim. Şuraya sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde bitirdik dikme işlemini. Şimdi şurada ipimizi saklayacağız. Şu son battığımızdan içinden geçiriyorum. Tamamdır. Herhangi bir yerden batıyorum. Ve burnun içinden çıkartıyorum. Çünkü açık renk olduğu için. Burnunu hatta şöyle 2 tur gezdireyim. Ve keselim. Elimizde de burnumuza şekil verip düzeltelim arkadaşlar. Şu ortası çok aşırı sivri olmasın. Bu işlem de tamamdır. Şimdi kulaklara geçeceğiz. Şimdi kulakları dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle ben bir tanesini diktim. Şimdi bunu sizle beraber dikeceğiz. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4.'ye dikiyorum. Bu kısma iğneledim. Aşağıya geliyorum. Bakın yanağın artışının bir tane yanına geldim ve onun yanına diktim. Yani ikincisine dikiyorum. Yanak artışının ikincisine. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve direkt yanak artışının sırasının olduğu kısma dikiyorum. Bakın burası önemli. Bunu da o şekilde diktim. Şuradaki bir alt sıraya kaymıyorum. O zaman güzel durmuyor kulaklar. Şimdi burada bu alttan başlıyor zaten. Buraya hemen sabitleyeceğim. Şu artış kısmını bir bulayım. 1, 2, 3 ve dördüncünün bir yanı
Şurası oluyor ve şu kısma ben dikişimi yapacağım arkadaşlar. İğnemi çıkarttım. Ve şuradan alıyorum. Arka kısımdan yapılacak zaten dikişler. Şu iğnem de çıkmış. Onu da düzelteyim hemen. Şuradan da hizalıyorum. Bu şekilde bunu da hizaladım. Şimdi şuradan alarak dikeceğim arkadaşlar. Şöyle dik koyuyorum bakın kulağa. Şu şekilde dik koyarak şu bombe kısmını vererek dikeceğim. Her birini alarak dikiyorum bu arada. Şöyle ikili kısmını alarak dikiyorum. Sıkıştırarak ilerleyeceğim burada. Bakın şu bombeliği vermeye çalışıyorum. Onu orada tutmanız çok önemli. O yüzden iğneleyin. Bu şekilde devam edeceğim. Sonra sadece kafası kalıyor arkadaşlar birleştirilecek gövdeye. Bu da zaten aşırı kolay bir işlem. İpimiz kopmazsa tabii. Eğer ipiniz koparsa da kopar diye de düşünüyorsanız lütfen bu az önce kullandığımız gibi uygun renkte bir iple dikin. Zaten gözükmeyecektir. Yani ben bile öyle düşünüyorum, inanın. Muhtemelen sinir olacağım çünkü ona. Ben de öyle yapacağım hatta ya. Şimdi bakın şu kısımda ayarlıyorum yine. Şöyle yaptım. Şöyle bakıyorum, hizalıyorum. Şuraya denk geliyor. Şöyle ayarladım. 1, 2, 3 ve 4. 4'ü de çok çıkmadan 4. sırada kalarak dikişimi yapacağım şimdi. Sonuncu kısmında dikişini yapıyorum. Tamamdır. Dikiş işlemimiz bitiyor. Şuraya bir tane daha sabitleme yapacağım. Şöyle içinden de geçirelim. Sıkıştırdım güzelce. Çok çekmeyin, kopuyor ip. Şimdi bunu saklayacağız. Şöyle battım ben. Bu şekilde saklayıp kesiyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi yapacağız. Benim şuradan da gireyim de. Birkaç tur gezdirebilirsiniz bunu. İsterseniz arka taraflara doğru da gezdirebilirsiniz. Ben şurada birazcık açıklık gördüm kendimde. Onu kapatacağım şimdi. Şurada bakın. Aynı yerden batıyorum ve açıklık olan kısma. Açıklık da değil de elyaflar çıkmış sanırım, orada gözüküyor. Hoşuma gitmedi hiç o kısım. O yüzden ben orayı kapatacağım arkadaşlar. Tamamdır. Yukarıya çıkıyorum tekrardan. Rastgele bir yere. Tamam. Kesebiliriz artık. Kafamız da hazır arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Şimdi boynunu dikeceğiz. Her yerim ip ve pislik oldu. Şimdi eğer isterseniz ipiniz sağlamsa, ihraç fazlası değilse şu ipiniz, bu iple dikin. Ama ben bu iple dikmeyeceğim. Çünkü akşam akşam sinir olmak istemiyorum. Bunu buraya içeriye koydum. Dursun burada. Ben bu iple dikeceğim arkadaşlar. Bununla da gözükmüyor zaten. Bundan keseceğim şimdi. Şu ince ipimi alıyorum. Tamamdır.
Şimdi önemli kısma gelelim. Şimdi bunu güzel ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kısım önemli demiştik. Şu şekilde ortalayacağız kafamızı. Benim çubuğum vardı. Şu anda yok. Kaybettim. Nerede ya? Ha, burada. Ben şöyle bir çöp şişten yardım alacağım. Şöyle ortalıyorum bakın. Şu kısma. Şöyle bakıyoruz. Bence gayet iyi gözüküyor. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bunu dikeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Şu boynunun iç kısımlarından dikeceğim. Bir oradan alacağım, bir oradan alacağım. Bitireceğim o şekilde. Şimdi şu arkadan takalım ipimizi. Ense kısmından. Bakın. Şu arkadan ipimi şuradan alıyorum. Özellikle bu aşağıdan geçirdim bakın ipi. Ve şu karşısından çıkartıyorum. Dikiş yapacağım kısımda. Hatta buna uzun iğneyi takarsak sanki daha rahat dikeriz gibi geliyor. Bakalım nerede? Evet. Şöyle ucunu yine birazcık bırakacağım arkadaşlar. Şöyle yeterli olacaktır. Şimdi bunun etrafını dönerek dikeceğiz. Şimdi buradan aldım ya. Şuradan alıyorum bakın. Gözüküyordur umarım. Şu şekilde aldım. İlk ilmeği taktıktan sonra gerisi kolay zaten. Yine kontrol edelim. Bakın dönmüş. Şöyle tutuyorum. Şu şekilde tuttum. Ve karşıya denk geleni alıyorum arkadaşlar. Şu iç kısımdan da almaya devam edeceğim. İçten alarak ilerleyeceğim. Biraz ittikten sonra oturacaktır, merak etmeyin. Bu şekilde her yerine dikeceğiz arkadaşlar, sıkıştırarak. Bütün hepsini dikeceğiz. Yani bunun da iç kısmından sihirli halkadan saydığınızda 3 veya 4'e dikmeniz gerekiyor. O elinizin sıkılığına göre değişecektir. Bu şekilde dikelim. Bütün her yere gelelim arkadaşlar dikip de. Arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Burası oyuk olduğu için burada boşluk oluşuyor. Ben oraya genelde şöyle birazcık daha elyaf ilave ediyorum. Siz de öyle yaparsanız daha güzel olacaktır oyuncağınız. Yapmazsanız da sorun yok. Yani bu şekilde de olur. Devam edelim arkadaşlar dikmeye. Diktikten sonra görüşelim. Son kısmına geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da. Şimdi tekrardan bir aşağıdan bir yukarıdan sonuncuları da alacağım. Sonra bağlayıp ipimizi saklayacağız. Bağlayalım arkadaşlar ipimizi. Şu şekilde geçirdim. Güzelce de sıkıştırdım. Şimdi şu ilk çıkarttığımız kısım var ya, oradan ipimizi çıkartalım. Dibinden batıp. Bu ikisini de bağlayalım. 2 defa. Aynı yerden batalım ve bir yerlerden çıkartıp rastgele bunu çıkarttım. Tamamdır arkadaşlar. Oyuncaklarımız bitti. Şöyle birazcık ortalığı da toparlayayım. Görebiliyor muyuz? Jeri hazır arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.